Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle psikotik hastalıklar üzerine konuşacağız. Psikoz dediğimiz şey kişiyi dış dünyadan, gerçeklerden koparan, düşünce, muhakeme, konuşma ve davranış problemlerinin oluştuğu bir grubun, hastalık grubuna verilen isimdir aslında psikoz dediğimiz olay. Genelde psikoz ve psikotik hastalıklar denilince akla ilk şizofren, şizoafektif davranışlar geliyor, şizofreni geliyor. Fakat bunların dışında psikoz nasıl gelişir insanda? Önce birazcık ona değinelim istiyorum. Çünkü genelde aileler ve hasta yakınları en akut dönemde, yani aslında psikozun en alevli döneminde bize başvuruyorlar maalesef. O alevli dönemler nelerdir? Hangileridir? Biraz onlardan bahsedelim istiyorum. Alevli dönemler aslında kişinin hareketlerini ve davranışlarının eskiye nazaran tamamen değiştiği dönemlerdir. Yani bir takım hezeyanlarının olduğu dönemlerdir. Bu hezeyanlar genelde beni takip ediyorlar, bana özel bir görev verdiler gibi. Kişi eskisine nazaran daha fazla din ve felsefeyle uğraşmaya başlamıştır. Maalesef böyle durumlarda aileler son döneme kadar, yani nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Diyelim ki kişide psikoz gelişmiştir, gelişmeye devam ediyordur ama en alevli, en akut dönemidir. İşte en akut dönem dediğimiz o dönem maalesef kişisel bakımını yerine getiremiyordur. Banyo yapamamak gibi, giyinememek gibi, aynı kıyafetlerle günlerce yaşamak gibi, gece gezmeleri, uyku terörleri, genelde çok ani sinirlenmeler ve genelde sinirlendikten sonra eşyaları kırmalar, kapıyı camı indirmeler gibi bu tarz akut, yani alevli dönemlerde kişinin psikotik bir hastalığının olduğuna o zaman genelde hasta yakınları kanaat getiriyorlar. Çünkü diyorlar ki nasıl geliştiğini anlamadık, nasıl evrildiğini anlamadık. Evet, bazı psikotik hastalıklar çok sinsi başlangıçlı olabilir. Onu da nasıl anlayabiliriz? İşte eski sosyal ortamından kopmak gibi, daha sessizleşmek, daha az konuşmak, daha hayali düşünceler. Çünkü dediğimiz gibi zaten psikoz gerçeklik algısının bozulmasıyla alakalı olan bir hastalık türüdür. Zaten o hastalıklara, o gruba biz psikoz adı veriyoruz. Şizofreni, şizoafektif hastalıklar gibi. O algının tamamen bozulmaya başlaması çok sinsi de gelişebiliyor. İşte ergenlik döneminden de başlayabiliyor o dönem. İnsanlarla olan bağı kopartmak, arkadaş çevresinden ayrılmak, daha somut değil de daha soyut mevzularla ilgilenmek, daha felsefi mevzularla ilgilenmek. Çok sonrasında, yani bu dönem sinsi başlayıp bir anda akut bir halde alabilir. O akut halde de zaten kişinin o gerçeklik algısından çıktığını tamamen görmeye başlıyorsunuz. Hezeyanlarını görmeye başlıyorsunuz. Benim bir takım özelliklerim var demesi gibi, bir anda herhangi bir ülkenin cumhurbaşkanı ile telefonda biraz sonra konuşacağım gibi bu tarz örneklendirmelerle de anlatmak istiyorum ki tam olarak hezeyanın da ne olduğunu anlayabilin diye. En son raddede artık tabii o kişisel bakım, kişisel bakımını yerine getirememe, işte duş almamak gibi ya da işte tuvalete gidip tuvalette kalıp ama hiçbir şekilde temizlenmemek gibi, kıyafetlerini değiştirmemek gibi, yani nedense o temizlik algısından bir anda çıkmak, tabii ki. Onlar artık akut dönem, bizim son dönem dediğimiz dönem psikoz hastalıklarında. Psikotik hastalıkların tedavi edilmesi tabii öncelikle bir psikiyatriste gidilmeli, bir uzmana görünülmeli mutlaka. Fakat ilerleyen dönemlerde, ileriki dönemlerde artık bir klinik yatışına giden bir dönem varsa, o klinik yatışı da zaten akut dediğimiz, yani etrafa ve çevreye karşı gösterilen saldırganlık, düşünce uçuşmaları, aynı zamanda dizorganize dediğimiz, yani çok fazla dağınık konuşmalar, çok fazla konuşmaların birbirinden olan kopukluğu, kendini hiçbir şekilde ifade edememesi ve ifade ettiğini düşünüp karşı tarafın onu anlamadığını düşünüp daha da saldırganlaşması, bu durumda yanındaki insanların ya da ailenin genelde ondan kaçması, evi terk etmesi ya da o sinirlenmesin diye sürekli onu alttan almak, fakat aslında bu ona bir yerde iyileşebilmesi için verilen bir hizmet değil ama aileler kendilerini çok sıkışmış hissediyorlar. Ne yapsak, nasıl cevap versek, çünkü ulaşamıyorsunuz bir türlü, dış dünyadan koptuğu için ve o gerçeklik algısı olmadığı için kendinizi de ona ifade edemiyorsunuz, o da size kendisini ifade edemiyor. Böyle durumlarda uzmanına danışmak ve mutlaka tedavinin acil bir şekilde başlaması. Klinik ortamdaysak özür dilerim, klinik ortamdaysak eğer
bir klinikte yatıyorsa eğer, elektrokonvulsif tedavi dediğimiz, yani EKT tedavisi dediğimiz tedavi genelde psikotik hastalıklar üzerinde çok çok etkilidir. 2, 6 ve 12 seans aralığında devam etmek üzere ayaktan ya da yataklı bir şekilde. Bu gerçeklik algısı bozulduğu için, yani bu gerçeklik algısından ve dış dünyadan tamamen koptuğu için, gerçekle hayal ürününü ayırt edemediğinden dolayı aslında yapmış olduğu davranışlar, muhakemesi her şeyden önemlisi olmadığından dolayı bizim ona ulaşmamız sadece ilaçla mümkün olmayabiliyor çoğu zaman. Böyle durumlarda EKT tedavisi öneriyoruz. EKT tedavisiyle de yolu kısaltıyoruz tabii. En azından daha hızlı iletişim kurabiliyoruz. Daha o dizorganize dediğimiz, daha o dağınıklığı, o bulamaçlığı en aza indirip iletişim kurmak. Yani nasılsın, ne yapıyorsun, şu an bu dünyadayız. Yani o halüsinasyonlardan, o hayali olan bir takım düşüncelerden, hayali insanlardan, etrafında olup bitenden onu çekip çıkarmak aslında EKT tedavisi. Düzenli ilaç tedavileri de gerekiyor tabii. Çıktıktan sonra da hastaneden, hastane dışındaysa da eğer ilaç tedavisi çok çok önemlidir psikotik hastalıklarda. Gerekirse ayda bir olmak üzere bir takım enjeksiyonlarla, ama önemli olan hastalığı kontrol altında tutmak. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi. Psikotik insanlarla çok fazla tartışmalara girilmeden ve kendilerine gerçekten yardım edilebilmek için yanında olduğumuzu belirterek, çünkü ondaki muhakeme gerçeklik algısından kopuk olduğu için diğer kişiler, etrafındaki kişiler o gerçeklik algısından nasıl koptuğunu, nasıl bir anda o evreye geldiklerini anlamıyorlar. Ama dediğim gibi bazı durumlarda bu çok sinsi başlangıçlıdır. Bazı durumlarda bir gün içinde olmuş gibi hissedersiniz. Yani bir gün içinde cama çıktı, bir gün içinde dışarıda çıplak gezmeye başladı, bir gün içinde saldırdı, bir saniye içerisinde artık o bambaşka biri oldu gibi bir takım söylemlerle karşılaşıyoruz. Ama mutlaka onlar bir gün içinde ya da bir saat içerisinde olmadılar. Onlar çok sinsi başlangıçlı geliştiler. Fakat belki de bizler ya da sizler farkına varamadınız. Yani yanında yaşayanlar farkına varamadılar. Bu anlamda farkına varmak çok önemli. Nasıl farkına varabilirsiniz? İnsanlarla olan iletişimine bakabilirsiniz. Bir takım hezeyanları dile getiriyordur. Çok saçma, çok ütopik konuşmaları gördüğünde bunu şaka deyip geçiştiriyorsa bile, eğer hayır, tekrar onu söylediğinde ve bunun şaka olmadığını anladığınız zaman, bazı kendi söylediği ve imkansız olan şeylere inandığını gördüğünüz zaman, gerçeklik dışı bir söylemi sanki yaşamış gibi anlattığı zaman, insanlarla olan iletişimi indirgediği zaman, daha çok kendi dünyasına, iç dünyasına dönüp odadan çıkmamalara başladığı zaman, bütün iletişimini kesip koparmak istediği zaman, kendi bakımına hiç özen göstermediği zaman ve çok bakımsız olduğu zaman, artık bu aslında sinsi başlangıçlı bir psikotik bozukluk, psikoz haline geliyordur. Madde kullanan insanlarda da genelde psikoz gelişir. Ciddi obsesyon, ciddi OKB yaşayan insanlarda da sonradan psikotik bir evreye girebilirler ve psikoz gelişebilir. Yani psikoz dediğimiz şey kendi kendine gelişen bir durum değildir aynı zamanda. Bir takım alt etkenler, bir takım hastalıklar tetikleyicisi de olmuş olabilirler. Yani bir psikozu bir OKB tetiklemiştir, bir psikozu madde tetiklemiştir. Tetikleyicilerine de her şeyden önce bakmak gerekir. Detaylı bir şekilde bakmak gerekir. O yüzden mümkün olduğunca psikotik hastalığa sahip olan insanları bir kliniğe yönlendirmek ya da bir uzman klinisyene ya da mutlaka bir psikiyatra yönlendirip yardım almak gerekir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.